partial. Partial kısmı, taraflı. Agree to, kabul etmek, bir şeyi kabul etmek. Estimate, tahmin etmek. Vote in favor of, bir şeyi onaylamak, oylamak. Secure, bir şeyi güvende tutmak, iş gibi. Negotiate, pazarlamak. Halt, durmak. Restructure, bir şeyinin şekli değiştirmek. Consolidate, yine restructure gibi. Growing in demand, bir şeyi artmak. Talepler artmak. Evet, okumaya başlayalım. General Motors Company, burada CO yazılıyor. Fakat o CO ne demek? Company, onun kısaltmış hali. Bu o tarafa gelsin. The General Motors Company will build the next generation of its Astra Compact in Britain after workers at its factory in Ellesmere Port, northwest England, overwhelmingly agreed to a new labor deal, leaving its plant in Bochum, Germany, in danger of closure. The US car maker said on Thursday it would invest £125 million in the Ellesmere Port plant, where assembly of the new vehicle will start in 2015. Britain's Unite Union said 94% of those balloted voted in favor of changes to working conditions and that some 700 jobs would be created at the plant, securing its future until 2020. It's almost certain that one of GM's German plants will now be closed, probably the plant in Bochum, a source close to the negotiations said. GM, which sells under the Vauxhall brand in Britain, is expected to halt production of the Astra, its most important model, at its main plant in Russelsheim, Germany, making the car only at Ellesmere Port and at Poland's Gliwice plant from 2015. The source added that some production of GM's Chevrolet Merc could be shifted from Asia to Europe, with Russelsheim the likely beneficiary. This would leave the Opel factory at Bochum as the most likely site to be closed. The decision is one of the most dramatic so far, as Europe's car makers look to restructure or consolidate in response to more than 4 years of falling demand and profits. Many factories are running at partial capacity. Analysts estimate automakers have cut some 3 million cars, or 20%, from their production lines, and steel producers struggle to sell their wares. Yes, that's the end of it. Arkadaşlar, bizim okuduğumuz parça bu kadar. O pembe yazdım çünkü beraber takip edelim diye kaybolmayalım birbirinden. Alright, so bunu çevirmeye çalışacağız. Çok birkaç kelimeleri önce okuduk. Galiba burada görebiliyorsunuz. Mesela agree to, estimate, consolidate, restructure, öyle kelimeler önce gördük. Şimdi bakalım bu nasıl çevireceğiz. Cümleleri ilk olarak aşırı uzun. Ama güzel bir şey var. Güzel haber var. Bunlar yani nasıl çevireceğiz da öğreneceğiz.
Mesela buradan başlıyoruz. Mesela değil. İlk olarak buradan başlıyoruz. General Motors Company will build the next generation of its Astra compact in Britain after workers at its factory in Ellesmere Port, Northwest, overwhelmingly agreed to a new labor deal, leaving its plant in Bochum, Germany, in danger of closure. İlk olarak daha önce videolarımı izlediyseniz bu teknik biliyorsunuz. Bu ilk videonuz olsa size de anlatıyorum şimdi. Bu kadar uzun cümle nasıl çevirebiliriz? İlk olarak virgül bulmaya çalışacağız. Ve onlar bulduktan sonra onları ilk olarak çizeceğiz. Onları önemsemeyeceğiz. Mesela ilk virgülümüz burada. So demek ki bu kısmı yok sayacağız. Bu kısmı da. Hepsi. Yani önce bunları unutalım. Cümlemiz port'tan buraya geliyor. Bakalım ne anlama geliyor. General Motors Company will build the next generation of its Astra compact in Britain after workers at its factory in Ellesmere Port, Germany, in danger of closure. Evet. Bu yöntem bazen işe yarıyor, bazen işe yaramıyor. Şimdi yarısı bize bilgi verebilirdi. Bakalım anlaşabilir miyiz? Yani anlayabilir miyiz? Sadece bunu odaklasak. So German Motor Company will build the next generation. So bu şirket General Motors Company will build. Burada build inşa etmek. So build inşa etmek. The next generation of its Astra compact. Generation normalde nesil galiba Türkçeden. Ama burada next generation demek ki onların gelecek ürünleri. Yani yeni ürünleri. So the next generation. Belki Türkçeden aynı söyleyeceksiniz. Of its Astra compact in Britain. After workers at its factory. So bu ne olacak? Yeni ürünleri inşa edecekler. Neden? After yani onların çalışanları ne oldu? After its factory in Ellesmere Port, onların çalışanları bu yerde Ellesmere Port, German in danger of closure yani kapatılma şartlar altındadır. In danger of closure. Tamam, burada tam anlamayabiliriz ama düşünüyoruz. Bir şeyi kapatacaklar. Kapatılacak. Kapatma tehlike altında yaşıyorlar. Ve yeni ürünler yapmaya planlıyorlar. Tamam, bakalım. Şimdi bu çizdiğiniz kısmı da açalım bakalım neler diyorlar. So burada Ellesmere her virgül demek ki ek detayları. Mesela burada bu yer tam nerede olduğunu Northwest England anlayabiliriz. Mesela ben Ellesmere Port bilmiyordum nerede olduğunu ama bize söylüyorlar Northwest England. England, İngiltere. So Northwest of England. Overwhelmingly. Overwhelmingly ne demek? Önce bu kelime bakalım. Overwhelm. Overwhelm böyle bir şeyi biriye çok gibi gelmek mi? Anlatayım. Bakayım burada. Nasıl çevireceğim bilmiyorum ama diyebilirsiniz. I was overwhelmed by lots of information. Mesela çok bilgi aldın ve bilmiyorsun ne yapacaksın o bilgiyle. Overwhelmed Türkçeden ne anlama geliyor? Boymak, mahcup etmek, basmak, etkilemek, kaplamak, ezmek, kahretmek, şaşkına çevirmek yani onlar hepsi overwhelm. So, overwhelmingly yani şaşkına çevirmek anlamda bir şekilde agreed to a new labor deal. Yani burada yeni bir anlaşma yaptılar. There is a new labor deal. Tamam. Leaving its plant in Bochum, Germany in danger of closure. Burada
cümle toparlamaya çalışalım. Bu şirket yeni ürünler işletmeye başlayacak. Fakat onun çalışanları after its work at its factory, yani bu fabrika factory, bu fabrikada onun çalışanları kabul ettiler bu yeni anlaşmalar ve bu durumdan dolayı bu kapatabilir. German in danger of closure. Leaving its plant in Bochum. Leaving ne demek? Yani bu durumda bırakıyorlardı. Yani bu bütün olayları nereye bıraktılar herkesi? Kapatma tehlike altında bırakmış. Uzun bir cümleydi. Devam ediyoruz arkadaşlar. The US car maker said on Thursday it would invest £125 million in the Ellesmere Port plant, where assembly of the new vehicle will start in 2015. So burada yine devam ediyoruz. Bu ABD araba yapan kişi, car maker, demiş ki Perşembe günde demiş ki ne demiş? It would invest. Invest, yatırım yapmak. Invest. So yatırım yapacaklar. Tamam, neler yatırım? Yani ne kadar yatırım yapacaklar? 125 milyon pound. Nereye? Ellesmere Port Plant. Plant ne demek? Plant bazen bitki anlam veriyor. Ama burada konuştuğumuz şeylere göre bitki anlamda vermeyecek. Şirket anlamda, şirket değil, fabrika anlamda plant kullanabilir. So hem bitki hem buraya yazıyoruz. Hem bitki hem de fabrika. Alright, devam ediyoruz. Where assembly of the new vehicle will start in 2015. So, bu yerde Ellesmere Port Plant'ta ya da fabrikada oraya assembly ne demek? Assembly bir şeyleri düzenlemek. So bu yeni araba, vehicle, araç, taşıt. Something like that. Vehicle, araba. Bu yeni araba nereden inşa edecekler ya da mesela burada hangi kelimeler aynı anlam? Build, assemble, onlar hepsi yakın. Yani değiştirerek kullandılar. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani demek zorunda değilsiniz. Where they will build the new vehicle, build the next generation, blah blah blah. Hayır. Yani build, assemble. Burada yeni kelimeler, farklı kelimeler kullanıyoruz ve bizim konuşma çok daha canlı olacak ya da yazarken devam ediyoruz. So ne zaman başlayacak? 2015. We continue. Britain's United Union said 94% of those voted in favor of changes to working conditions and that some 700 jobs would be created at the plant, securing its future until 2020. Okay, so Britain's United Union demiş ki, ne demiş? 94% of those balloted, yani ballot normalde vote gördük, vote in favor actually. Vote in favor gördük, yani bir şeyi onay vermek. Bir şeyi demek evet ya da hayır. Onay vermek gibi. So, sorduğu kişileri of those balloted, yani burada those balloted dediğinde ne anlama geliyor? Sorduğu kişileri neye tarafa evet dediler, yani neyi kabul ettiler? They voted in favor of changes. Yani onlar değişiklikler olsun diye evet onayladılar. Voted in favor of changes to working conditions, yani çalışma şartları değişsinler. Yani changes to working conditions, çalışma şartları değişsinler. Evet onayladılar. And ve that some 700 jobs would be created. Burada 700 iş opportunities neydi Türkçe'den? Fırsat.
700 iş fırsat sunacaklar. Yine plant kelimemiz var. Bitki diyor. Fabrika. So would be created at the company or at the plant or at the factory diyebiliriz. Bunlar hepsi yani factory, company gibi bir şeyler kullanabiliriz kelimeleri. Hepsi aynı anlam. Securing its future until 2020. Secure kelime gördük. Secure bir şey güvende olmak gibi. Mesela diyebiliriz you secure a job. If you secure a job at your company, hangi durumda olacaksın? Demek ki seni kovalamazlar. Yani çünkü you have secured a job. Biliyorsunuz burada güvenli kalacağım. Hiç bana kovamazlar çünkü bu şirket için faydalı biriyim. Şimdi bakalım burada securing its future. Securing future demek ki onun güvenli onun güveni tehlikeli altında olmayacak. Ne zamana kadar? Until 2020. So 2020'ye kadar güvenli kalacak. Devam ediyoruz. It's almost certain that one of GM's German plants will now be closed. Yani neredeyse belli ki bu GM'nin fabrikaları kapatılacak. Will now be closed. Yani şimdi kapatılacak. Probably the plant in Bochum. Yani muhtemelen Bochum'daki şirket. A source close to the negotiation said. Burada source normalde kaynak. Source. Kaynak. Mesela belki daha önce resource gördünüz. Resource nasıl çeviririz? Kaynaklar mı yine? Türkçe İngilizce çevirmek kolay değil arkadaşlar. Ama çözeceğiz. So a source close to the negotiation said. Negotiation pazarlamaklar. Şöyle düşünebiliriz. Bir iki kişi vardı ve pazarlık yapıyorlardı. Ve onlara yakın biri ne demiş? Demiş ki burada tırnak işaretler kullandılar. Burada bir dedikodu var arada. Yani orada bir onlara yakın biri bu dedikodu yapmış. Yani it's almost certain that one of GM's German plants will now be closed. Probably the plant in Bochum. Muhtemelen Bochum'daki şirket kapatılacak. Öyle demişler. Devam ediyoruz. Geme, which sells under the Vauxhall brand in Britain, is expected to halt production of the Astra, its most important model. Önce şuraya kadar çevirelim. Yarısı yarısı yapalım. Sonra birleştirelim. Okay, we begin from this. Hepsi kapattın. 1 minute, let's just clear everything. Hoppa. Çocuklarla ders yapıyordum ve bu pembe kalmış. O yüzden bugün pembeyle devam ediyoruz arkadaşlar. Merak ediyorsanız. Alright, so GM, which sells under the Vauxhall brand in Britain. Bir GM var. GM, tamam. Ne yapıyor? Onun hakkında bu size söylediğim gibi virgül içindeki şeyleri demek ki önceki şeye bize ek belge veriyor. Önce bize GM söylediler. Tamam, GM ne oldu? Which sells under the Vauxhall brand in Britain. Tamam, bu GM ne yapıyor? Britanya'daki bir marka, Vauxhall marka. Onlar altında şeyi satıyor. Ne satıyor? Bakalım. Is expected to halt production of the Astra. Expect, beklenti. Halt, durmak. Production, üretmek. So, bu Astra'nın ürünün üretimi durdurmaya bir beklenti var. Expected to halt production. Its most important model. Onların en önemli modeli. Devam ediyoruz.
At its main plant in Russelsheim, Germany, making the car only at Elsnierport, and at Poland's Glowis plant from 2015. So bu araba evet burada durduracak. Onun ana fabrikada main plant. O nerede? Buraya, Almanya'da. Making the car only the Elsnierport, and at Poland's Glowis plant from 2015. So sadece buraya kalacak. Devam ediyoruz. The source added that some production of GM's Chevrolet Merc could be shifted from Asia to Europe. Bu yine kaynak ya da bu söylenen kişi, yani burada bir dedikodu yapmış, buraya a source. Yani bu dedikodu yapan kişi yine devam etti. Yani ek bilgi bize verdiler. Ne demiş? Added that, yani ekledi ki some production of GM's could be shifted. Yani bu arabanın üretme belki değişecekler. Shift bir yerden bir şeyi çıkartmak, başka yere götürmek. So could be shifted olabilir. Yani burada yine tahmin ediyorlar. Burada hangi kelime tahmin etmek gösteriyor? Could be. So could be shifted from Asia to Europe. Belki Asya'dan Avrupa'ya taşınmayabilir. Which is likely beneficiary. Beneficial bu kelime nereden geliyor? Belki benefit biliyorsunuz. Benefit başka anlam nedir? Advantage. So benefit, it means it gives you an advantage. Yani bir şey sana faydalı oluyor. So which is likely beneficiary, yani faydalı olabilir. Muhtemelen. Yine başka muhtemelen kelime var. Could be muhtemelen. Olabilir. Burada yine likely, muhtemelen. Bunlar hepsi aynı anlamda bize yani gösteriyor. Bu kaynak belli değil. So this would leave the upper factory at Bochum as the most likely site to be closed. Yani this would leave. Burada yine would baksak would kullandılar. Çünkü varsayıyoruz. Yani bu durum olsa ne olacak? This would leave, yani bu durumda bırakabilir, bırakır gibi bir şeyler. So this would leave the Opel factory to be closed, yani muhtemelen hangi seçenek kalacak? Bu şirket kapanacak. Devam ediyoruz. The decision is one of the most dramatic galiba Türkçe aynı. The decision karar. Yani bu karar gerçekten en dramatik bir şey. Şimdiye kadar. So far. So yani far uzak. Ama bu ikisi birleştirilmiş olarak çevirmemiz lazım. So far, şimdiye kadar. So far, as Europe's car makers look to restructure. So, Avrupa'nın araba yapan kişileri look to restructure yani, and consolidate. Gördüğünüz gibi bu restructure and consolidate bir şeyleri, planları değiştirmek, yeniden planlamaya gibi bir şeyler. Change plans. Think of new ways gibi bir şeyler. Look burada planlamak anlamda veriyor. So neyi planlamaya çalışıyorlar ya da neyi yapmaya çalışıyorlar? Yeni plan yapmak. So they look to restructure diyebilirsiniz. I'm looking to restructure my English learning strategies. How to redesign my program. I'm looking to redesign gibi bir şey. I'm looking to relocate gibi bir şeyler. So looking to ne anlam veriyor? Plan, yani planlıyorum. Looking to. I'm planning. Demek ki I'm planning. Planning, ing. Yes. So I'm looking to move to another city. I'm planning to move to another city. Anlam verecek. Devam ediyoruz. So, car makers look to restructure or consolidate in response to more than 4 years of falling demand and profits. Bizim kelimelerden ben growing in demand yazdım. Growing in demand demek ki talepler artıyorlar.
Geçen defa belki 100 tane vardı, şimdi 1000 tane altılar, eklediler, çoğalttılar. Ama burada falling, onun tam tersi nedir? Falling in demand. Falling demand ya da. So falling demand ne oluyor? Bu yeni planları neden yapmaya çalışıyorlar? It's a response, yani bu bir tepki ya da cevap ya da cevaplamak in response to more than 4 years of falling demand, yani 4 yıldan fazla, more than 4 years onların talepleri ve profits neydi? Profit kar mıydı? Yoksa tam tersi profit ve loss karşılaştı. I confuse those two. Friends, you can help me out. So we have profits and loss. So bunlar düşüyor. Many factories are running at partial capacity. Many factories, çoğu fabrikaları, bak burada factories kullandılar, biraz önce ne kullanıyorlardı? Plant kullanıyorlardı ama burada hala aynı bir şey hakkında konuşuyoruz. Sadece yeni kelimeler, farklı eş anlamlar, karışık. Devam ediyoruz. Many factories are running at partial capacity. Partial gördük, kısmı. Yani tamamen değil, sadece yarısı. So, çoğu run normalde koşmak, burada işlemek anlamda. Mesela you run a company. Demek ki yönetiyorsun bir şirketi. So many factories, çoğu fabrikaları yarı. Mesela onlar normalde 100 araba üretmesi gerekiyor. Fakat sadece 30 tane üretebilir. Türkçe birbirine kelimeler çok yakın. Öğretmek ve üretmek. Devam ediyoruz. Many factories are running at partial capacity. Analysts estimate automakers. So analysts böyle analitik yapan kişileri analysts ne oluyor Türkçe'de? Yani biri değerlendiriyor bir şey. Estimate tahmin etmek. So ne tahmin ediyorlar? Automakers have cut some 3 million cars or 20% from their production lines. Cut normalde kesmek. Evet, kesmek. Mesela bir ekmek kesmek. Ama burada cut demek ki azaltmak. So burada neyi azalttılar üretmeyi ya da neyi üretmeyi kestiler? Arkadaşlar bu yüzden okumak çok güzel. Çünkü bazen belki business English hakkında düşünürken belki zorlanacaksınız, düşüneceksiniz. Büyük kelimeleri kullanmam lazım. Fakat değil. Yani burada cut gördüğünde mesela biliyorsun I cut the tomatoes. Domatesleri kesiyorum. Ve burada bizim ürettiğimiz bir şeyleri kesmemiz lazım. Yani burada hemen beynimiz birleştirecek ve biz de konuşurken yani düşünmeyeceğiz. Business English kelimeleri öğrenmem lazım. Öğrenmezsem konuşamam. İş ortamda konuşabilirsiniz. Küçük var olan kelimeniz kullanarak devam ediyoruz. So they have cut some 3 million cars or 20% from their production line. So onların üretme programlardan %20, bu da dikkat etmemiz lazım. İngilizce'de 20% olarak söylüyoruz. Ama Türkçe'de siz önce yüzde söylüyorsunuz, sonra 20. Yani bunu ben de öğrenirken dedim, tamam. Söylediğim zaman tam tersi düşünmem lazım. Ve oluyor, işe yarıyor. So 20% from their production lines and still producers struggle to sell their wares. So bu üreten kişileri %20 kestiler. Ürettiği ürünleri kestiler %20 ve fakat üretenler hala çabalıyor. Struggle, çabalamak. Hala çabalıyor. Onların ürettiği şeyleri satmakla. Evet arkadaşlar. Okumamız bu kadardı. Her zaman söylediğim gibi sadece bunlar dinlemek ve devam etmek size tabii ki işe yarayacak fakat siz de kendi tek başına okumaya çalışabilirsiniz. Mesela size bir hedef bırakabilirim, yani kendinize bakacaksınız. Ne kadar anladınız bu kısmından?
O hikayeyi okuduktan sonra burada sorular cevaplamaya çalışabilirsiniz. Mesela konumuz bu web sitede gözüksün. Yani burada Business English Site Reading Comprehension bla 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 bunu yazabilirsiniz ve bunlar göreceksiniz. Siz de tek başına kendinize yani boş zamanlarda okumaya çalışacaksınız ve göreceksiniz ne kadar anlayabilirsiniz gibi bir şeyler. Ve güzel bir şey var sonunda. Mesela cevapları seçtikten sonra bakabilirsiniz doğru mu yanlış mı? Yani bu size bırakıyorum. Ve thank you for listening. Thank you for your time. Bye bye.